Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Mevsim geçişleri için böyle sonbahara da uygun bir panço örelim, panço bluz örelim istedim beraberce. Tabii siz de benimle birlikte örmek isterseniz videonun tamamını izlemeniz yeterli olacak. Ben mevsim geçişleri deyince bu iple de örmeyi çok seviyorum. Yine Yarn Art'ın baby kotonlarıyla çalışmaya başladım. 421 turuncusu, 405 kremi, 408 olması lazım acı kahvesi. Zaten katalogda görebilirsiniz renkleri. İki tane tığ kullanacağım. 2,5 ve 3 milim olmak üzere. Birkaç tane de şöyle ger belirleyici ihtiyacımız olacak. Bu tatlış, kolay mı kolay panço bluzu örmek için. O zaman beraberce bluzun yapımına geçebiliriz. Şu örmüş olduğumu 36'dan 40 bedene kadar çok rahat kullanabilir. Ben bir tık kısa ördüm. Zaten videoda size sayıları vereceğim. Siz boyunu daha da uzatabilirsiniz. Evet efendim, ben parçanın birini örüp geldim. Şimdi buradaki detayları size ilk önce bu parça üstünde gösterip diğer parçayı da beraber örelim istedim. Bunun için de size bir takım ölçüler vereceğim. İpimin baby kotonlardan olduğunu unutmayın. Lütfen siz cinsler, koton goldlar, koton lavlar ya da türevleri ipleri kullanıyorsanız bunu dikkate almanız gerekiyor. Çünkü onlar daha kalın iptir. Buna göre aynı sayılarda daha büyük düşecektir. Bunu dikkate alarak lütfen örün. Asıl olan ölçüdür. Ölçü önemlidir. Ölçüyü tutturmamız gerekecek. Şimdi mesela ben beni artık birçoğunuz eminim gördünüz. Ben beden olarak da boy olarak da daha minik bir kadınım. Ve ben crop giyebiliyorum, daha minik bluzlar giyebiliyorum. Örerken de daha ziyade kendime örerek YouTube videoları için çekim yapıyorum. Benim gibi olup salaş giymek isteyenler de olabilir ya da daha büyük giymek isteyenler de olabilir. Size onun için sayılar vereceğim. Bu benimkisi bir 36-38 bedene uygun düşecek gibi olacak ama böyle çok salaş olmayacak. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi ben bunun enini inç olarak değil metre olarak bakalım, santim olarak enini arkadaşlar 35 santim olarak ördüm. 35 santimi, yani şöyle söyleyeyim size, 36 sırada 35 santime ulaştım. Bunu 36 sıra olarak ördüm. Yani bu sıra, her bir sırası 36 tane. Boyunu ise arkadaşlar 75 santim olarak ördüm. 155 trabzan ile başladım. 155 trabzanla 75 santime ulaştım. Bu biraz daha dediğim gibi kısa ve crop. Çalışacak hanımefendilere, daha uzun örmek istiyorum diyenlere, benim bedenim daha iyi olsa daha uzun ve daha salaş isteyenler bunu mutlaka genişliğini 85, en az 85 olarak düşünsünler ve trabzanını ona göre arttırsınlar. 155 değil de mesela o vakit 185 olabilir, 181 olabilir. Özellikle tek sayı veriyorum. Dikkat edin lütfen. Trabzanlar için tek sayı veriyorum. Çünkü modeli kurarken tek sayıya ihtiyacımız var. 179 olabilir. Sizin ipiniz dediğim gibi daha kalın 4 mevsim koton iplerse siz 169, 171 ile de bu ölçüye ulaşabilirsiniz, 85 santime. Bunu dikkate alın lütfen. Dediğim gibi sıra sayısını da 36 değil de 45 yapabilirsiniz. 45 36'dan 40 bedene kadar çok uygun düşecektir. Salaş da duracaktır diye tahmin ediyorum. Bu ölçüler aklınızda bulunsun. Modeli nasıl kurduğumuza geçelim. Şimdi iki yolla bu modeli kurabiliriz. Zincir çekmeden trabzanlarla da yapabiliriz. Zincir çekerek de yapabiliriz. Şayet zincir çekmeden trabzanlarla yapacaksak eğer, benim birazdan göstereceğim tekniği kullanacağız ama yarım milim, normalde bluzu ördüğüm tığın yarım milim küçüğünü kullanacağım. 2,5 milim ile başlayacağım. Zincir çekmeden örecek. Yani benim göstereceğim tekniği kullanacak arkadaşlarım için bunu söylüyorum.
Zincir çekerek devam edecek olan arkadaşlarım ise lütfen aynı tığı kullansın. Hatta onlar da yarım milim büyük tığ kullanabilirler. Alta kasma yapmaması için ya da 3 milim kullanırken lütfen zincirlerde elinizi sıkmayın. İçine rahatlıkla batabilmeniz açısından. 155 trabzanı ölçü alıyorum. Şimdi ben 155 ile çalıştığım için 155 üzerinden hesaplıyorum. 155 tane yapacak olan arkadaşlarım zincir çekerek 157, 158, 159 zincir diyeceğim ama asıl olan fazla zinciri çekmeniz. Gerisini istemediğiniz uzunlukta kalan kısmını dibinden sökebilirsiniz. Onun için az zincir değil, çok zincir çekerek başlamak bu tarz işlerde her zaman daha akıllıca olmakta. Zira benim gibi örecek arkadaşlarım şimdi zincir çekmeden başlayacak arkadaşlarım için hemen nasıl başladığımızı gösteriyorum. 155 tane trabzanımı nasıl öreceğim? İpimi aldım. 2,5 milim tığımdayım. İlk olarak ilmeğimi çıkarttım. Çıkarttıktan sonra üstüne biraz daha yaklaşalım. Üstüne 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonrasında tığımın üstüne ipimi alıp buradaki ilk yaptığım şu 4 zincirin ilkinin içine batıyorum. Battıktan sonra ilk olarak şöyle çıkartıyorum bir ilmek ve o ilmeği örüyorum. 1 ve 2 kere de çıkıyorum. 2 tane trabzanım oldu. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bu sefer yine geliyorum. Örmüş olduğum trabzanın altındaki şu kısma batıyorum. Şu kısma batıyorum. Arasından bir ilmek çıkartıyorum. Yine o ilk ilmeği örüyorum. 1, 2 kere de çıktım. Bakın 3 oldu. Tekrardan tığımın üstünde ipimi aldım. Şimdi artık bize gösteriyor bakın nereye örmem gerektiğini model. Nereye batmam gerektiğini. Şurası benim batıp ilmeği çıkartacağım yer. Geldim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Oraya battım. 1, sonra bir kere çıktıktan sonra da ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın üstüne ipimi aldım. Yine buraya batıyorum. Şöyle bir kere çıkartıyorum. Onu örüp sonra 1, 2 kere de trabzanı yukarı çekiyorum. Tekrar tığımın üstüne aldım. İyice anlaşılsın diye mümkün olduğu kadar. Şimdi bir şöyle de göstereyim şu açıdan da. Bakın şurası beni batacağım yer. Çok net belli. Battım. Çıktım. İlkini bir şöyle örüyorum. Sonra ikisini bir, iki ikili trabzanımı örüyorum. Bakın görüyor musunuz nasıl trabzanlarımız yan yana oluşmaya başladı. 2, 4, 6 tanesini oluşturdum. Hadi bakalım 7.'yi de birlikte yapalım. Battım. Çıktım. Ördüm. 1, 2. Çıktım. Şimdi bunu 155'e tamamlayıp geleceğim. Alt zemini oluşturmuş olacağım. 155 tane ikili trabzanımı ördüğümde. Yani tam olarak burayı örüyorum. Sonra bakın burada renkleri gelişi güzel kullanmışım ya yukarıya doğru. Yani 3 tane rengim var. Belli bir sıralama yok. Yani burada 3 tane, burada 2, burada 1 de içimden geldiği gibi. Geldim mesela burada beji 2 sıra, turuncuyu 1 sıra, kahveyi 3 sıra. Bunun aynısını diğer parçada tekrarlamayacağım. Yani bir simetri oluşturmayacağım. Tam tersi asimetri çalışacağım. Asimetrik dursun istiyorum çünkü karşılıklı aynı olsun istemiyorum. Ben aynı yapacağım diyebilirsiniz. Ben tek renk öreceğim diyebilirsiniz. Ben batik ip kullanacağım diyebilirsiniz. Burası tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben modeli nasıl kurduğumu göstereyim. Siz ip dizilimini kendinize göre ayarlayın. Ben kendim nasıl çalıştığımı size belirtmiş oldum. Gelişi güzel. Bir tek başlangıç ve bitişi her iki parçada da aynı yapacağım. Başlangıç ve bitişi.
enlemesine. Ortayı gelişigüzel çalışacağım renkleri. Şimdi diğer üste doğru nasıl çıkacağımı göstermeden önce 155 tane trabzanımı oluşturup geliyorum. 155 tane trabzanımı ördüm, geldim. 2,5 milim tığ ile artık yukarıya geçerken tığımı değiştiriyorum. 3 milimle örmeye devam edeceğim. Bundan sonra artık renkleri istediğim şekilde ayarlayacağım. Teknik kendini tekrarlamaya bir şekilde başlıyor zaten. Nasıl başlıyor? Şimdi bunun üzerine artık ne yapacağım? Kafes, bir sıra kafes, 2 sıra trabzanlı sıra 2 sıra trabzan. Bir kafes sırası, 2 sıra trabzan, bir kafes sırası, 2 sıra trabzan gibi bu kendini yukarıya doğru tekrar edecek. Renklerinin geçişlerini kendi zevkime göre ayarlıyorum. Tek renkli örüyor olabilirsiniz, batikli örüyor olabilirsiniz. Sizin için o zaman ip değiştirmek, renk değiştirmek söz konusu olmayacak. Ya da her sırada da renk değiştirebilirsiniz. Gruplar halinde de değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Bunun birebir aynısını da çalışmıyorum. Burada artık kendi zevkime göre ilerleyeceğim. Şimdi burada bir sıraya geçerken aynı renkle dönmüşüm. Burada da aynı renkle döneyim. Eğer aynı renkle dönmeseydim burada kitleyip ipimi döndürüp yeni rengimi takacaktım. Şimdi bir sırada onu göstereceğim zaten. Burada aynı renkle devam etmeyi göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip döndürüyorum. Kendi dibimdekini saymıyorum. Bir trabzan atlayıp üçüncünün tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Şuradakileri tekrar hatırlatmak isterim. 155 trabzanla yapmıştım. Sayısını arttırmak isteyenler 157, 159, 161 gibi tek sayılarla ilerlemeli. Çift sayı olmamalı alt kısım. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Yanındakinin üstüne batıp bir kafes yapıyorum. Yani aslında ne kadar kolay bir teknikle şık bir panço bluz örüyoruz. Kafesimizi bu şekilde kuracağız. Bir zincir, bir trabzan, ikili. Bir zincir, bir ikili trabzan. Bir zincir, bir atla, diğerinin üstüne bir ikili trabzan. Bir zincir, bir atla, diğerinin üstüne bir ikili trabzan. İşte bu tekniği bu sıranın sonuna kadar örüp tamamlayacağız. Sonra bir üst sıraya da beraber geçelim. İkinci sıranın sonundayım. Bir zincirimi çektim. Bir atlayıp buradaki İlk başladığımın tepesine bir ikili trabzan daha örüp dilersem aynı iple dolanacak olsaydım artık üste doğru aynı iple çıkmaya karar verseydim ne yapacaktım? Bu üçüncü sırayı da hemen burada 1, 2, 3 diye döndürecektim bu sefer. 1, 2, 3 diye döndürecektim. Aynı iple devam edenler için bu boşluğa gelecektim. Hemen bir ikili trabzan buraya gelecektim. Bir ikili trabzan daha. Bir kafesin içine bir trabzanın üstüne gibi devam edecektim. Ama şimdi ben burada renk değiştireceğim için fazladan kestim. Çok özür dilerim. Kestim diyorum, söktüm. Hemen bunu böyle örüp bir kere kilitledikten sonra kesip bunu tersini döndürüyorum. Sanki aynı iple devam ediyormuşum mantığına, bir önden bir arkadan gibi döndürdüm. Şimdi öreceğim rengi. Burada turuncuyla mesela devam ediyordum. Bunda şimdi aynı şeyle devam etmek istedim. Kahverengiyle. Kahverengiyle devam etmek istedim. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Buraya geliyorum. Şimdi burada bu bacağın tepesine batıyorum. Ve buradan ilmeğimi çıkartıp bakın şimdi alttaki rengimiz şey gibi aynı olduğu için şunun üstünde göstereceğim. Şunun üstü belki daha rahat ya da şöyle bir açık bir zeminde hemen bulup size göstermek istiyorum. Önceden yapmış olduğum bir iş. Onun üstünde göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Ne yapıyorum burada ben? 3 zincirle de yükselebilirdim ya da böyle bir kere de çıktım. Bunu öne aldım. Şimdi bir daha göstereyim karışmasın.
Şimdi buraya battım. Şimdi bu ikisini, ilk ikiyi ördüm. İkili trabzan olduğu için buradaki artan ipi şuraya aldım. Üstüne bir daha ördüm. İlk bacağımı örmüş oldum. Şimdi bu ipi bir kere daha öreceğim. Araya gizlemek için tığımın üstüne alacağım. Kafesin içine bir adet daha örüyorum. Sonra üstüne, ikisinin de üstünü örmeye devam edeceğim gizlemek için. Şimdi bu bacağın üstüne batıyorum. Örüyorum ikili trabzanımı. Kafesin içine batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Yani yaptığım işlem şöyle: bir trabzanın tepesine, bir kafesin içine, bir trabzanın tepesine, ikili trabzanımı örüyorum, bir kafesin içine, bir trabzan tepesi, bir kafes içi, bir trabzan tepesi, bir kafes içi. Bu sırayı da örüp geliyorum. Üçüncü sırasını da tamamlıyorum. Buradaki hemen bacağın üstüne battım. Bir kafes içine, bir trabzan üstüne mantığıyla tamamladım. Mesela burayı da tek sırada geçtim, kahverengiyi. Şimdi turuncuya geçmek istiyorum. İçimden kaç sırasını onunla örmek geliyorsa onunla devam edeceğim. Burada en fazla 3 sıra ördüm. Sonra işte tek sıra, 2 sıra gibi tekrarladım. Burada da aynı yapacağım. 3'ten fazla aynı rengi kullanmayacağım üst üste ama sıralamasını değiştireceğim ki değiştirdim gördüğünüz gibi. Burada turuncuya geçiyorum şu anda. Hemen bunun arka yüzünü yineden çeviriyorum. Sanki aynı iple devam etsem arkadan örecektim ya, o mantıkla. İlmeğimi çıkartıyorum. Şimdi ne demiştik sıralamaya? Kafes, 2 sıra trabzan. Bir sıra trabzan ördüm. Bir sıra daha trabzan örmem gerekiyor. Bunun üstüne geliyorum hemen. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir saniye güzelce batayım. Yanlış yere batmadan. Aradan geçiriyorum. Tekrar burada bir tane örüp şunu öne alıyorum. Sonra şöyle bir sıkıştırdıktan sonra öne doğru. Burada tabii ki el alışık olanlar zincirle de dönebilir. Bunu da arada örerek kaybedeceğim yine. Altına da aldım. İkinci trabzanımı da ördüm. Şimdi bunu biraz çekip üçü de onun üstüne öreceğim. Yani aslında ne yapıyorum? Uzun lafın kısası, her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan daha örüyorum. Kafes ördüm. 2 sıra trabzan, kafes, 2 sıra trabzan. Şimdi bunu sonuna kadar her bir trabzanın üstüne trabzanı örüp geleyim. Bu sıranın da 4. sıramızın da sonundayım. Yine burada son trabzanın tepesine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi ne yaptıktı? Kafes, 2 trabzan sıra. Mantıken sıramız şimdi kafeste. Burada rengimi değiştirmeyip aynı renkle devam edeceğim için hemen şöyle bir şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kafes sırası olduğu için 5 zincirle yükseliyorum. Hemen döndürüp dibimi atlıyorum. Bir tane daha atlıyorum. Yani baştan 2 tane trabzana atlayıp üçüncüye batıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerinin üstüne kafeslerimi örüyorum. Bir atla, diğer trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Bu mantıkla da artık hep tekrara düşüyoruz. İstediğimiz sırada rengi değiştiriyoruz. İstediğimiz sırada aynı renkle devam ediyoruz. Ben dediğim gibi biraz daha minik olduğum için beden olarak 36 sırada tekrarlayıp bitireceğim bunu. Böylece ne?
36 sıra olarak öreceğim. 36 sırada 35 santim benim için yeterli. Biraz daha salaş olabilirdi. Lakin ben hani crop kısa ve üstüme daha böyle küçük şeyleri seviyorum giymeyi. Ama siz daha böyle uzun olsun istiyorsanız, şayet daha dökümlü dursun istiyorsanız burayı 36 değil en az 40 ile çalışın diye öneririm. Boyunu da 85 santim unutmayın. Yani o zaman 155 trabzanı atıyorum 165 yapabilirsiniz. 171 yapabilirsiniz. Bakın tekrar söylüyorum, tekli rakamlar. Şimdi istediğim uzunluğa kadar gelip artık panço bluzuma şeklini vereyim. Bir diğer parçamı da ilkini bitirmiştim. İkincisini de örüyorum. Son sırasına geldim. Son sırasını örerken birleşeceğim için burada bir boyun bölgesi oluşturacağım. Böyle yer belirleyici ile iki taraftan da göğüs ense boşluğunu bırakacağım. Sonra bunu burayla, bunu da burayla birleştireceğim. Ön ve arka olmak üzere son sırayı örerken. Bunun için ben üstüme denedim ve istediğim uzunluğu buldum. Ben 25 tane kutucuğu sayıp 25.'ye taktığımda işte bir tarafını buradan da aynı işlemi yapacağım. Nasıl yapıyorum? Hemen size göstermek istiyorum. Şimdi buradan başlıyorum saymaya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25.'yi buldum. Şimdi 25.'yi buradan batarken buradan da sayıyorum hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Yani ne yapacağım? Bunu da buraya kadar birleştireceğim. Şimdi buradan örmeye başlayacağım için bunu örerken karşı tarafla birleşiyor olacağım. Yerimi belirledim artık. İlmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi buradaki şu bacağın tepesine batıp hemen ikili trabzanımı örüyorum. Sonra diğer parça, birleşmem gereken parçaya geliyorum ve şöyle bir kere ilk baştaki trabzanın arkasından dolanıyorum. Arasından ilmeğin geçirip şunu birazcık daha yakından öreyim de daha anlaşılır olsun. Bakın. Şimdi buraya ördüm trabzanı. Buradaki ilk trabzanın arkasından battım. Arasından kaydırıp arkaya aldım. Sonra arkaya aldıktan sonra şu yandaki trabzanın arkadan içine batıyorum. Sonra tığımın üstüne ipimi alıp tığımın üstüne şu boşluğa batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonra tekrardan tığımı yandaki trabzanın içinden geçiriyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum ve buraya gelip sıradaki trabzanı örüyorum. Yani ben trabzanları örerken bir taraftan da karşı tarafta birleşiyorum. Hemen yine tığımla çıkmadan yan tarafa kaydırıyorum. Üstüne alıyorum. Buraya gelip boşluğa bir ikili trabzanı örüyorum. Hemen yan tarafa geliyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hepsini bir. Yalnız yanlış yere batmışım burada. Batmam gereken yer burada trabzanın tepesi. Onun için bir saniye. Şurayı hemen toparlayayım. Bir dakika, kaçırdık mı da bu iplerde de bir tık sıkıntı oluyor. Bu şekilde kaçırdı mı? Şimdi beraber tekrardan zaten yapmış oluruz. Daha iyi olur. Ne yapıyorduk? Hemen yan tarafa batıyorum. Gene bakın burada da ip kaçmış, dikkatimi çekti. Batıyorum. Bunu alıyorum. Tığımın üstünde 4 tane ipim olmuş oluyor. Yani 4, 1, 2, 3, 4. Sonra bu boşluğa battım. Şimdi önce bir, sonra hepsini bir çekiyorum. Tekrar yana batırdım. 3 oldu. Bunu aldım. 4 oldu. Geldim burada trabzanın tepesine battım. Bir kere de çıktım. Sonra hepsini bir çıktım. Geldim buraya, arkadan yine battım. Şimdi bu bir teknik tabii. Bu bir birleşme tekniği. Son zamanlarda en sık kullandığım benim
bir birleşme tekniği. Son sırası trabzanlı modellerde tığdan çıkmadan böyle gayet kolay ekliyorum. Ben çıkan sonucu da seviyorum. Ama tabii ki farklı teknikler de var. Benim bu sırayı böyle siz aslında bütünde örüp, yani şimdi böyle ilerleyecek benim ön tarafım. Siz bu sırayı da turuncusunu da bütünde örüp sonra sık iğneyle ya da dikerek de istediğiniz noktaya kadar, şu ilmek belirleyiciyle belirlediğimiz noktaya kadar dikebilirdiniz. Yani bu birleştirme aslında illaki böyle olacak diye bir şey yok. Siz kendinizce de elinizin alışık olduğu tekniği de kullanabilirsiniz. Bu benim dediğim gibi ısrarla söylüyorum, son zamanlarda çok severek kullandığım bir birleşme tekniği. Hiç tığdan çıkmıyorum. O kadar rahat geliyor ki bana. Bakın. Elim de alıştı. İnanılmaz keyifle, rahatlıkla birleştiriyorum. Motifleri de kullanıyorum son sırası trabzanlı motiflerde. O zaman bunu ilmek belirleyici ile belirttiğim yere kadar birleşip geleceğim. Burada yerini ayırdığım kısma kadar geldim. Şimdi bunu çıkartacağım buradan ve burayı da ördükten sonra şöyle şunu yapayım hemen. Şöyle yana geçeyim. Bunu da alayım. Tamamlamış oldum. Karşılıklı birleştirmiş oldum. Buraya kadar geldim. Şöyle göstereyim. Birleştik. Şimdi buradan sonrasını diğer ayırdığım yere kadar artık normal öreceğim. Burayı normal örmeye devam ediyorum. Ta ki o birleşmem gereken kısma gelene kadar. Bir kafesin içine, bir trabzanın tepesine örüp geliyorum. Tam olarak birleşeceğim noktaya kadar da geldim. Şimdi buraya da batıyorum hemen. Sonrasında karşısındaki birleşmem gereken trabzanın arkasından geçirip arkaya geçiyorum. Sonra hemen yandaki trabzanın içinden dolanıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıp yine ben karşılıklı birleşmeye devam ediyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. Bacağın üstüne batıyorum. Sıradaki trabzana batıyorum. Bacağın içine. Buraya batıyorum. Sıradaki trabzana, bacağın tepesi. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bu teknikle ilgili burada çok net anlayamadım Damla derseniz ben size bu videonun altına son sırasında bu tekniğe detaylı olarak anlattığım videonun linkini de bırakayım. Çok daha net açıklayıcı bir anlatım var orada. Dediğim gibi siz elinizin alışık olduğu teknikle de devam edebilirsiniz. Bunu da sıranın sonuna kadar birleşip geliyorum. Burada da aşağıya kadar geldim. Karşılıklı birleştirdim ve burada ipimi kitleyip kesiyorum. Böylelikle önü ve arkayı birleştirerek şöyle bir taraftan da şunları ayırayım. Ense boşluğumuzu da göğüs boşluğunu da oluşturarak bakınız birleştirmiş oldum iki parçayı. Şimdi bunu bu şekilde alacağım ve katlayacağım. Sonrasında bu bluzun hemen size gösteriyorum. Yaka kısmını oluşturmuş olduk. Böyle güzelce tam eşit olarak yanlardan da ikiye katladığımızda şöyle göstereyim. Buradan da buradaki kol oyuntusunu ne kadar açıklıkta istiyorsanız buradan da hemen onu belirleyeceksiniz. Yine alttan her iki taraftan da eşit kutucuk saymanızı tavsiye ederim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karşılıklı burada sayıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20'ye
20 çok daralttı burayı gibi geldi. Hemen 19'a geçiyorum. Hatta 18'e geçiyorum. 18'e kadar birleşmeye karar verdim. Şimdi ne yapacağım? Buradan her iki taraftan da işaretleyeceğim. Böyle. Ve buraya kadar buradan geleceğim, birleşeceğim. Daha kapalı kol istiyorsam biraz daha yukarı çıkarım. Bu tamamen benim zevkimle ilgili. Üstümde deneyerek devam edeceğim. Bunu nasıl birleşiyorum? Buradaki birleştirmeyi de size göstereyim hemen. Önünü ve arkasını aynen şu şekilde birleştirdikten sonra ense ve ön boşluğu bıraktık. Sonrasında şöyle omuzlarından tutup hemen ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımız bu parçayı bu sefer kol evini oluşturacak şekilde yanlardan birleştirerek istediğimiz yere kadar, mesela ben burada kutucuk saydım yine karşılıklı, buradan 16 tane kutucuğu saydım. Çünkü 16 tane kutucuğu burada birleştirdiğimde istediğim kol evine ulaşmış oldum. Şimdi burası benim, bakın, hep tersten birleştirdim. Burasını da tersten birleştirdim. Daha sonrasında bu parçanın ön yüzünü çevirdiğimde şu kısım gözükmeyecek. Kimisi bu kısmın gözükmesini de sevdiği için bu tarafı da kullanabilir. Hiç fark etmez. Şimdi bu yan tarafı da sık iğne ile karşılıklı birleştireceğim. Dediğim gibi aşağıdan kutucuk saydım. 16 kutucuğu buradan, 16'yı buradan saydım ve o benim kol evimi istediğim ölçüde oluşturacak. Şimdi buraya geliyorum, hemen birleştireceğim rengimle, sık iğne ile birleştirmeye başlıyorum. Hemen bir ipimi alıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle, siz de bunu üstünüzde deneyerek daha net belirleyebilirsiniz. Şimdi buradaki ilk trabzanın tepesine, burada da ilk trabzanı buluyorum. Onun da tepesine batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. Şu ipi geriye alayım. Bunları sonra gizleyeceğim. Bir sık iğne örüyorum. Daha sonra ise her battığım trabzanın içine şöyle üçünü birden kaydırarak geçiriyorum. Şimdi buna battım, buna da battım. Arasından kaydırarak geçiriyorum. Siz burada yine dediğim gibi dilerseniz dikebilir, dilerseniz de elinizin alışık olduğu birleştirme tekniğini kullanabilirsiniz. Kol evini oluşturana kadar, kol boşluğunu ne kadar istiyorsanız bu birleştirmeyi oraya kadar devam edin lütfen. Ben burada şuradaki belirlediğim yere kadar birleştireceğim. Gerekli yere kadar birleştirdim. Sonrasında ipi kopardım. Şimdi artık yer belirleyicime de ihtiyaç kalmadı. Onu da çıkartayım. Sonra bunu da böyle aralardan, tabii şimdi ince tığ alırım, onunla yaparım, geçirip gizleyeceğim. Ve evet efendim, panço bluzumuzun finaline geldik. Şimdi ölçülerle ilgili tekrar konuşmam gerekirse arkadaşlar, ben biliyorsunuz söylediğim gibi biraz crop giymeyi sevdiğim için daha kısa ördüm. 155 benim bu iplerimle değerlendirin lütfen, baby kotonlarla. Mesela baby kotonlarla 155 başladım. Daha böyle ben uzun giyerim, daha yapılıyım diyorsanız en az 175 ile başlamanızı tavsiye ederim. Çok daha istediğiniz ebatlarda olacaktır diye düşünüyorum. Ben şimdi size benimkinin uzunluğunu söyleyeceğim. Yani siz de ona göre lütfen değerlendirin. Hemen ölçümünü yapalım beraberce. Benimkisi böyle 42 santim kadar oldu. Şu uzunluğu. Üstümde duruşunu zaten göreceksiniz. Tabii ki beğendinizse böyle tam böyle sonbahar renkleriyle siz de yapıp kombinlerinizi tamamlayabilirsiniz. İçine bir atletle gayet şık olacaktır diye düşünüyorum. Jeanlerin üzerine işte pantolonlar, etekler birçok şekilde kombinlenebilir. Ortalama buna giden ipim benim 400 gram kadar ip, ancak ya gitmiştir ya gitmemiştir, öyle söyleyeyim.
Yapacak olanlar için hani bu bilgi de dursun. Siz de ona göre değerlendirirsiniz. Beğendinizse sizden tabii ki bir şöyle bir kalbinizi alayım efendim. Yorumlarınıza ve aboneliğinize talibim. Sıradaki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.